Nehrin ötesindeki tapınak. Elara Vos, sabahın ilk ışıklarında çadırının fermuarını açtığında Kamboçya ormanı henüz uyanmamıştı. Ağaçların arasından süzülen nemli hava yüzüne çarptı, o bildik koku, çürümüş yaprak, ıslak toprak ve bir yerlerde, çok uzakta değil, taşın kendine has soğuk nefesi. 22 yıldır bu kokuyu tanırdı. 22 yıldır bu koku onu hem eve döndürmüş hem de evden kaçırmıştı. Çantasından termos çıkardı, içindeki soğumuş kahveyi plastik bardağa döktü ve kağıt haritasını dizinin üstüne serdi. Harita üzerindeki kırmızı işaretlerin büyük çoğunluğu çarpıyla silinmişti. Yıllarca süren araştırma, onlarca yanlış ipucu, 3 kıta boyunca uzanan başarısız kazılar. Ama bu son işaret silinmemişti. Bu son işaret hala kıpkırmızı ve diri duruyordu. Siem Reap'in kuzeyinde, Tonle Sap Gölü'nün bataklık kollarından birinin ötesinde, hiçbir turizm haritasında adı geçmeyen bir koordinatta. Dorian Ashworth tam o sırada karşı çadırdan çıktı. Üstünde dün geceden kalma gömlek, saçları dağınık, elinde her zamanki gibi yarım kalmış viski şişesi. Elara'ya baktı, Elara ona. Yıllar önce bu bakış farklı bir şey taşırdı içinde, bir sıcaklık, belki bir umut. Şimdi geriye yalnızca eski bir alışkanlığın yorgunluğu kalmıştı. "Haritaya baktın mı tekrar?" diye sordu Dorian, sesi sabahın rutubetinde kısık çıktı. "Her sabah bakıyorum. Her sabah aynı koordinatlar. Değişmelerini mi istiyorsun?" Dorian omuz silkti ve çadırın yanındaki katlanır sandalyeye oturdu. Şişenin kapağını açıp kapattı. Açıp kapattı, bir içme, bir bırakma ritüeli. Elara bunu fark etti ama bir şey söylemedi. Söylemiş olsaydı yıllar önce söylerdi. Üçüncü çadırdan Mira Santos fırladı. Genç kadın her sabah böyle çıkardı, fırlar gibi, sanki gecenin içinde enerji biriktirmiş ve artık tutamıyormuş gibi. Elinde not defteri, saçlarında kurşun kalem, üstünde çamurlu botlar. "Nehrin su seviyesi düştü," dedi soluk soluğa. "Az önce kontrol ettim. Geçiş bugün mümkün olabilir." Elara başını kaldırdı. "Ne kadar düştü?" "Dün akşama göre 40 santim. Kuraklık devam ederse yarın öğlene kadar geçilebilir olur." "Yarın çok geç." "Neden geç olsun ki?" Elara haritaya baktı, sonra ufka. Ormanın derinliklerinde bir yerde, o nehrin öte yakasında, 800 yıllık bir sır bekliyordu. Belki de daha uzun. Belki de hiç kimsenin tahmin etmediği kadar uzun. "Çünkü Lucian bu akşam gelecek," dedi sessizce. Lucian Morel, öğleden sonra 2:30'da helikopterden indi. Beyaz keten gömleği terlemişti, kravatını çıkarmış boynuna sarmıştı, ama yine de o Paris'ten kalma havayı taşıyordu üzerinde, varlıklı bir adamın her koşulda kendini evinde hissedebilmek kibrini. Elara onu karşıladı. Tokalaştılar. Morel'in eli sıkıydı, her zaman olduğu gibi. "Yol nasıldı?" diye sordu Elara, nezaket gereği. "Uzun," dedi Morel. "Her zaman uzun. Ama sonunda bir şey bulacaksak uzunluğu affedilir." "Henüz bir şey bulmadık. Henüz." Morel gözlüğünü düzeltti. "Ama sen buldun, Elara. Hayatın boyunca hep buldun. Bu yüzden 13 yıldır seni finanse ediyorum." Dorian bu konuşmayı uzaktan izliyordu. Gözlerinde eski bir öfke kıvılcımladı, söndü, tekrar kıvılcımladı. Mira yanına yaklaştı. "O mu?" diye fısıldadı. "O, beklenenden genç. 52 yaşında. Zengin insanlar daha genç görünür. Stresleri daha az." Dorian güldü, acı, kısa bir gülüş. "Yoksa endişeleri başkaları tarafından taşındığı için mi genç görünürler, bilmiyorum." O gece dördü kamp ateşinin etrafında oturdu. Orman sesleri yükselmişti, böcekler, bir yerlerde uzakta çığlık atan bir kuş, nehrin monoton mırıltısı. Morel haritaya bakıyordu, Elara anlatıyordu. 14. yüzyılın başlarında Kachmyr İmparatorluğu çöküşe geçiyordu, dedi Elara. Angkor tapınakları terk edildi, rahipler dağıldı. Ama bazı kayıtlar var, Çin'de, Tayland'da, hatta bir tanesine Vietnam'daki bir manastırda rastladım, hepsinde aynı şeyden söz ediliyor. "Nehrin ötesindeki tapınak." "Nehrin ötesi derken hangi nehir?" diye sordu Morel. "Kayıtlarda nehrin adı geçmiyor. Yalnızca, karşı yakada, deniyor. Ama koordinatlar, dolaylı anlatımlardan derlediğim koordinatlar, hep aynı noktaya işaret ediyor."
Buraya mı? Buradan 5 kilometre kuzeye, bataklığın öte tarafına. Morel düşündü. Peki ne bekliyoruz? Su seviyesini. Ne kadar daha? Mira'nın hesabına göre yarın sabah. Morel başını eğdi. Yarın sabah o zaman. Dorian tüm bu konuşma boyunca tek kelime söylememişti. Elara bunu fark etti. Fark etti çünkü Dorian'ın sessizlikleri her zaman bir şey söylerdi. Bazen öfke, bazen kırılganlık, bazen yalnızca yorgunluk. Bu sessizlik ise farklıydı. Bu sessizlik bir şeyi bilmenin sessizliğiydi. Dorian, dedi sessizce. Dorian başını kaldırdı. Sen ne düşünüyorsun? Uzun bir an geçti. Ateş çatırdadı. 800 yıl önce bir tapınak inşa edildi, dedi sonunda Dorian, sesi düşük ve yorgundu. Öyle gizlendi ki hiçbir harita onu göstermedi. Hiçbir kayıt adını vermedi. Hiçbir rehber oraya götürmedi kimseyi. Bu kadar büyük bir gizlilik tesadüf değildir. Değil, diye onayladı Elara. Yani içinde bir şey var. Bir şey ki insanlar onu saklamak için 800 yıl uğraştı. Ya da, dedi Mira, içinde bir şey yoktu. Boşlukta saklanabilir. Bir anlam, bir inanç. Dorian genç kadına baktı. Kaç yıldır bu iştesin? 3 yıl. 3 yıl sonra bana aynı şeyi söyleyip söylemeyeceğini merak ediyorum. Gece yarısı Elara uyuyamadı. Çadırdan çıktı, nehrin kıyısına yürüdü. Ay dolunayda, su yüzeyinde titreyen bir gümüş şerit uzanıyordu karşı yakaya. Öteki kıyı karanlıktı. Orman orada daha sık, daha sessiz, daha kapalıydı. Elara bu sessizliğe uzun süre baktı. 14 yaşındayken babası ona ilk kez arkeoloji nedir anlatmıştı. Frankfurt'taki küçük dairelerinde, yağmurun camları dövdüğü bir sonbahar akşamında. Arkeoloji, demişti babası, sigarasının dumanıyla kelimeler karışmış gibi, ölülere saygı göstermenin yoludur. Onların bıraktıklarına dokunarak onlara ne olduklarını hatırlatırız. O gece Elara anlamıştı bunu. Ama yıllar geçtikçe bu tanım içinde bir çatlak açılmıştı. Çünkü ölülerin bıraktıklarına dokunanlar yalnızca onlara hatırlatmaz, kendilerine de hatırlatır. Ve hatırlatılan şey her zaman güzel değildir. Babasını kaybetmişti. 28 yaşında, Peru'daki bir kazı dönüşünde aldığı haberle. Cenazesine yetişememişti. O zamandan beri her kazı hem bir arayış hem de kaçıştı, bir şeyleri bulmak, bir şeyleri gömmek. Arkasında çıtırtı duydu. Döndüğünde Dorian orada duruyordu. Elleri cebinde, yüzünde o tanıdık ifade, hem orada hem değil gibi. "Uyuyamadın mı?" diye sordu Elara. "Hiç uyuyamam artık. Alıştım." Nehre baktılar ikisi birden. "Dorian," dedi Elara, sesi gece havasında farklı çıktı, daha yumuşak, daha eski. "O belgeler, Oxford'dayken bulduğun belgeler. Sana soracaktım ama. Ama sormadın. Sormadım. Çünkü biliyordun." Uzun bir sessizlik. "Biliyordum," dedi Elara. Dorian derin bir nefes aldı. "O belgeler gerçekti. Hepsini değil, bir kısmını değiştirdim. Sadece bir kısmını." Durdu. "Yeterliydi. Bir kısmı yeterliydi. Kariyerin mahvoldu. Öyle olması gerekiyordu. Bunu sormak istemiyorum Dorian, ama neden?" Dorian uzun süre cevap vermedi. Sonra nehre eğildi, avucuyla suya dokundu, bıraktı. "Çünkü o tapınak bulunmasını istedim. O zamanlar, bazı şeylerin gömülü kalması gerektiğine inanıyordum. Şimdi ne inanıyorsun? Bilmiyorum. Bu yüzden buradayım." Sabah 5'te Mira'nın çığlığı kampı uyandırdı. Elara fırladı çadırdan. Mira nehir kıyısında duruyordu. Dizlerinin üstüne çökmüş, yüzü soluk ama gözleri parlıyordu. "Bakın," dedi Mira. "Bakın." Nehir gece boyunca çekilmişti. Düz taşların üstünden ince bir tabaka su süzülüyordu artık, geçilebilir, yürünebilir. Ama Mira'yı durduran bu değildi. Öte yakada, ağaçların arasında, sabahın soluk ışığında, taştan bir yapı görünüyordu. Büyük değil, gösterişli de değil. Yalnızca birkaç taş blok, üst üste, zaman tarafından yenilmiş ama yıkılmamış. Ve taşların üstünde, gün ışığı tam açısıyla vurduğunda görünen, kazılmış bir şekil. Lotus çiçeği, 8 yapraklı, Keichmer dönemine ait, tanınan bir lotus. Elara'nın elleri titredi. Geçiş beklenenden kolaydı. 4 kişi sırasıyla nehri geçti. Önce Elara, arkasında Mira, Dorian, en sonda Morel.
Su dizlerine kadar çıktı yalnızca, soğuktu, akıntı hafifti. Öte yakaya ayak bastıklarında orman anında değişti. Burası daha sessizdi. Daha karanlıktı, ağaçlar daha sıktı, güneş zemine ulaşamıyordu neredeyse. Ve toprak altından, ya da hayallerinden mi, diye düşündü Elara, taşın soğuk nefesi geliyordu. Mira pusula ve haritayla yönü belirledi. Kuzey-kuzeydoğu, dedi. 50 metre kadar. Yürüdüler. Elara başta, Mira hemen arkasında not alarak, Dorian sessizce, Morel telefonu çekmiyor. Yalnızca bakıyordu, belki ilk kez gerçekten bakıyordu. 17 adımda durdu Elara. Tapınak karşılarındaydı. Büyük değildi, hiç değildi. Angkor'un devasa yapılarıyla kıyaslanmazdı. Belki 15 adım genişliğinde, 10 adım derinliğinde, 3 adam boyu yüksekliğinde. Ama her santimetre karesinde bir özen vardı. Taşlar birbirine öyle yerleştirilmişti ki aralarına bir ışık huzmesi bile giremezdi. Cephede 2 sütun, sütunların arasında çift kanatlı bir kapı ya da kapının bıraktığı boşluk, kapı çoktan çürümüştü ve o kapının üstünde, taşa kazılı, okunabilir durumdaki yazıt. Mira öne eğildi. "Kachmur yazısı," dedi. "Çözebilirim. Vakti gelince." "Şimdi çöz," dedi Elara. Mira çantasından not defterini çıkardı, yazıtı kopyaladı, işaret işaret inceledi. Gözleri koştu. Birkaç kez baştan okudu. "Ne yazıyor?" diye sordu Morel. Mira başını kaldırdı. Yüzünde garip bir ifade vardı. Hayranlık mı, korku mu, ikisi birden mi? Bilen geçer, bilmeyen de geçer. İkisi de dönemez aynı kişiyle. Sessizlik. "Ne anlama geliyor bu?" diye sordu Morel. "Bilmiyorum," dedi Mira. "Ama güzel." Dorian tapınağın kapısına baktı. Uzun süre baktı. Sonra yavaşça, kimseye sormadan, içeri girdi. İçerisi beklenenden genişti. Gözlerin alışmasına birkaç saniye lazım oldu. Duvarlar boyunca kabartmalar uzanıyordu, savaş sahneleri değil, bildiği Kachmur tapınaklarındaki gibi. Bunlar farklıydı. İnsanlar vardı kabartmalarda, ama savaşmıyorlardı. Oturuyorlardı, dinliyorlardı, birbirlerine bir şeyler aktarıyorlardı, elleri uzanmış, avuçlar açık, yüzler sakin. "Bu bir tapınak değil," dedi Dorian. Elara döndü ona. "Ne? Tapınak değil bu. Ya da yalnızca tapınak değil." Duvara yaklaştı, parmağı kabartmanın üstünde gezindi, dokunmadan, yalnızca 1 santim üstünde. "Bu bir okul. Ya da toplantı yeri. İnsanlar burada öğreniyordu." "Ne öğreniyordu?" Dorian yanıt vermedi. Mira köşede bir şey buldu. Eğildi, taşların arasında küçük bir niş açılıyordu, taş bir kutu. Elleriyle tuttu, ağırdı, sağlamdı. Elara'ya baktı. "Açıyorum mu?" Elara düşündü. Bu karar gibi görünmüyordu, karar çoktan verilmişti. Belki yıllar önce, belki bu sabah nehri geçerken. Yine de bir an durdu. "Aç," dedi. Kutu açıldı. İçinde kağıt değildi, kağıt 800 yıla dayanamazdı. Palmiye yaprağı üstüne kazınmış metinler vardı. Çoğu çürümüştü, dağılmıştı, küf tutmuştu. Ama birkaç tanesi, belki 5, belki 6, hala okunabilirdi. Mira bir tanesini dikkatle aldı. Titreyen elleriyle inceledi. "Bunlar," dedi. "Bunlar öğretiler. Bir bilgenin öğretileri." Durdu. "İsim var. Rahip Jayavarman değil, bilinen isim değil, Sovan." "Rahip Sovan. Tanıyor musun bu ismi?" diye sordu Elara. "Hiçbir kayıtta geçmiyor," dedi Mira. "Hiçbirinde." Öğleden sonra 4'lerine kadar çalıştılar. Mira yazıtları kopyaladı, fotoğrafladı, not aldı, saatlerce, yorulmadan, durmadan. Elara tapınağın yapısını inceledi, her köşeyi ölçtü, her taşı kayıt altına aldı. Dorian duvarların önünde gezindi, kabartmaları izledi, ara ara uzun süre hareketsiz kaldı. Yalnızca Morel bir şey yapmıyordu. Kapının önünde durdu, sıraya bakıyordu, telefon etmiyordu, not almıyordu, yalnızca bakıyordu. Öğle sıcağında Elara dışarı çıktı, su içmek için. Morel hemen arkasından çıktı. "Elara," dedi. Bu tapınak, içindeki belgeler, bunların değeri ne kadardır?" Elara şişeyi indirdi, döndü. "Bu konuşmayı mı yapacağız şimdi?" "Yapacağız eninde sonunda. Akademik değeri ölçülemez. Biliyorsun bunu. Kachmur tarihinin bilinmeyen bir bölümü.
Hiçbir kayıtta adı geçmeyen bir figür. Piyasa değeri. Elara'nın yüzü değişti. Lucian, sormak zorundayım. 13 yıldır seni finanse ediyorum. Her seferinde, bu sefer, dedin. Bu sefer haklıydın. Peki ne yapacağız bununla? Kamboçya hükümetine bildireceğiz. Apsara otoritesine haber vereceğiz. Standart prosedür. Standart prosedür, diye tekrarladı Morel. Ve benim getiri, akademik kredi, isminin yayınlarda geçmesi, belki bir müzede teşekkür plaketi. Bu yeterli değil. Elara sesi yükseltmedi. Sesi yükseltmek istemedi çünkü yükseltmek gerekmiyordu. Bu tapınak Kachmyr halkının mülkü. Ben senin adına değil, tarih adına çalışıyorum. Bunu biliyordun. Biliyordum, dedi Morel. Ama unutmuştum. Hatırlaman iyi olur. İçeride Dorian'ın sesi yükseldi. Elara, gel bak. Dorian tapınağın arka köşesinde, en karanlık noktada, taşların arasında gizlenmiş küçük bir geçit bulmuştu. Uzun değil, dedi. 5-6 adım. Ama açılıyor. Neye açılıyor? Bakmadım. Seni bekliyordum. Bu onu durdurdu. Elara bunu fark etti. 20 yıl önceki Dorian başkasını beklemezdi. 20 yıl önceki Dorian her şeyin önüne geçerdi, her keşfi sahiplenirdi. Bu adam farklıydı. Bu adam bir şeyleri kaybetmiş, ama kaybettiği şeylerin yerine başka şeyler koymuştu. Küçük geçitten tek tek geçtiler. Dar, alçaktı, eğilerek, neredeyse emekleyerek ilerlemek gerekti. Duvarlar ıslaktı, taşlar kayganlaşmıştı. Ve açıldı. Küçük bir oda. Tapınağın geri kalanından küçüktü ama bu odada hiçbir kabartma yoktu. Duvarlar düzdü, taş kadar düz. Yerde bir platform vardı, yükseltilmiş, dikdörtgen, bir oturma ya da yatma yeri olmuş olabilirdi. Platformun tam ortasında, hiçbir şeye dayanmadan, kendi ekseni etrafında hafifçe eğilmiş, bir kaya parçası duruyordu. Kaya siyahtı. Yüzeyi düzlüğüne işaret etmeden düzdü, hiçbir kazı izi yoktu. Üstünde hiçbir yazı, hiçbir sembol, hiçbir şekil yoktu. Yalnızca kaya. Mira eğildi. Bu, dedi, cümlesini bitiremedi. Ne, diye sordu Morel. Bu doğal. Hiçbir işlemi yapılmamış. Buraya sadece konulmuş. Sessizlik. Neden, diye sordu Morel. Kimse cevap vermedi. Çünkü kimse bilmiyordu. Ama Elara, o karanlık odada, o siyah kayanın önünde dururken, bir şey hissetti, tanımlaması güçtü, adını koyamadı. Saygı mıydı, korku mu, yoksa babasının ona söylediği şey miydi, onlarca yıl önce? Ölülere saygı göstermenin yolu. Elara platforma yaklaştı. Kayanın önüne çömeldi. Ona bakmak için hiçbir donanım gerekmiyordu, hiçbir araç, hiçbir teknik. Yalnızca bakmak yeterliydi. Ve baktı. Akşam kampı kaldırdıklarında orman kararmıştı bile. Nehir yeniden yükselmişti, beklenmedik bir şekilde, öğleden sonra yağan yağmurla. Geçiş bu sefer bele kadar su demekti. Geçtiler. Öte yakada durdu Elara, döndü, baktı. Ormanın içinde tapınak görünmüyordu artık, ne olduğunu bilmeseydin hiçbir şey yokmuş gibi görünürdü. Yalnızca ağaçlar, yalnızca karanlık, yalnızca ormanın sesi. Ne yapacaksın, diye sordu Dorian yanında. Bildireceğim. Prosedür. Kamuya açılacak mı? Bilmiyorum. Bu benim kararım değil. Dorian uzun süre baktı ormana. Belki de kapalı kalmalı. Sen hep böyle düşünürdün. Hala böyle düşünüyorum. Ama bu sefer farklı bir nedenle. Neden? Dorian döndü ona. Yüzünde gülümseme vardı. Nadir bir şey, yıllar içinde körelmiş ama silinmemiş. Çünkü o kaya, dedi. O hiçbir işi olmayan, hiçbir şeyin yazılı olmadığı kaya. Onu gördüğümde anladım. Ne anladın? 800 yıl önce bir grup insan bir yere gidip şunu dedi, buraya bir şey koyalım. Ama üstüne hiçbir şey yazmayalım. Hiçbir anlam yükleyelim. Yalnızca koysun. Kim gelirse gelsin, ne görmek istiyorsa onu görsün. Bunu düşündüm. Ve anladım ki bütün hayatım boyunca her şeye anlam yüklemeye çalıştım. Her taşa, her yazıta, her kalıntıya. Anlam bulamadığımda uydurmaya çalıştım. Belgeleri değiştirdim çünkü anlam istedim, kendi anlamımı. Ve o kaya, durdu, sesi kısıldı. O kaya hiçbir şey söylemedi. Ve söylemediği için her şeyi söyledi. Elara cevap vermedi. Cevap vermesine gerek yoktu. Mira arkalarından koşarak geldi.
Helikopter 1 saat içinde geliyor. Morel Phnom Penh'e dönüyor. Biliyorum. Biz ne yapacağız? Elara haritaya baktı, o kağıt harita, üstündeki kırmızı işaret, tek silinmemiş kalan. Şimdi o işareti de silmesi gerekirdi. Çıkardı kalemini. Durdu. İşareti silmedi. Etrafına küçük bir daire çizdi. Yarın bir arkeoloji ekibi organize edeceğim, dedi. Kamboçya Kültür Bakanlığı'nı arayacağım. Sivil bir süreç başlatacağız. Bu aylar alır, dedi Mira. Evet, alır. Haritayı katladı. Bu yüzden başlamak için iyi zaman şimdi. Morel helikoptere binerken Elara'ya döndü. Hala küstün mü bana, diye sordu. Küsmedim, dedi Elara. Yalnızca hatırlatmak istedim. Hatırlatma iyi oldu. Morel durdu. O kaya gerçekten de sadece bir kaya mıydı? Elara düşündü. Sadece bir kaya, dedi. Ve bu yeterli. Morel başını salladı. Helikoptere bindi. Rotor sesleri yükseldi, tozu kaldırdı, ormanı titretti. Uzaklaştı. Gece Elara yeniden nehir kıyısına gitti, yine yalnız, yine ay ışığında. Ama bu sefer farklıydı, içinde o eski ağırlık yoktu, tam değil. Bir şey gevşemişti, taşın soğuğu gibi değil, aksine, taşın içindeki sıcaklık gibi, var olduğunu ancak dokunduğunda hissedebileceğin türden bir şey. Babasını düşündü. Sigaralı, yağmurlu, Frankfurt gecesini. Ölülere saygı göstermenin yoludur. Hayır, diye düşündü Elara. Yalnızca bu değil, aynı zamanda yaşayanlara da, aynı zamanda kendine de, ve belki de, o siyah taş gibi, üstünde hiçbir şey yazılmayan, hiçbir anlam dayatılmayan, yalnızca orada duran kendine de. Arkasında çıtırtı duydu. Bu sefer Mira'ydı. Genç kadın nehrin kıyısına geldi, sessizce oturdu. Bir şey söylemedi. Elara da söylemedi. Nehir aktı. Ormanın öte yakasında, ağaçların arasında, tapınak bekledi, 800 yıl beklediği gibi, sabırla, sessizce, hiçbir şey talep etmeden. Dorian haklıydı, dedi Mira sonunda. Ne konusunda? O yazıt. Bilen geçer, bilmeyen de geçer. İkisi de dönemez aynı kişiyle. Ne anladın bunu? Mira nehre baktı. Kimse dönemiyor aynı kişiyle. Her yere girişte bırakıyoruz bir şeylerimizi. Her çıkışta farklı bir şeyi taşıyoruz. Bu tapınak bizi değiştirmedi. Zaten hazırdık. Tapınak yalnızca kapıyı açtı. Elara genç kadına baktı. 3 yıl, diye düşündü. 3 yıl sonra bile bunu anlayabiliyor. İyi bir arkeolog olacaksın, dedi. Biliyor musun ne olacağımı gerçekten? Biliyorum. Mira güldü, genç, temiz, inançlı bir gülüş. Nasıl? Çünkü sormayı bırakmıyorsun. Sabah 4'ü geldi, sonra 5, sonra 6. Orman uyandı. Nehir aktı. Tapınak bekledi. Ve 3 insan, bir arkeolog, bir tarihçi, bir araştırmacı, kamp ateşinin etrafında oturdular, konuşmadan, kahvelerini tuttular ve gün ışığının ağaç tepelerinden süzülerek nehre, nehrin öte yakasına, ormanın içine, görünmez tapınağın taşlarına kadar uzandığını izlediler. Kimse bir şey söylemedi. Çünkü söylenecek her şey zaten söylenmişti. Taşların içinde, 800 yıl önce, sessizce. Son.